Gelmişiz 2026 yılına, hala mı aşk acısı çekiliyor ya? Bir şeyin çözümü darbukadır arkadaşlar. 2 gün tek her şeyi çözer. Merhaba, O İş Bende'ye hoş geldiniz. Ben Benay. Ben Nebiye. Bu programda size anlamsız, absürt kriz anlarına harika çözümlerimizle Geleceğiz. Umuyoruz ki. geleceğiz. Yani siz bir şey üretin, o iş bizde, biz o işi çözeriz gibi bir düşünce değil mi bu? Yani hani bütün Yani işte saçmalıklara. çözebilirsek çözeriz. Çözümümüz ne kadar makul olur o size kalmış. Hayır canım, çözümlerimizin uygulanabilir ve makullüğü konusunda kimseye bir sözümüz yok. Disclaimer olarak düşelim bunu alta. Disclaimer ne bileyim. Çok sevdiğin, en sevdiğin aşk şarkısını düşün. O aşk şarkısı aşk acısı çekiyor ve intihar etmek üzere. Ve sen onu intihardan döndürmek zorundasın. Ne gibi bir şey söyleyip onu nasıl ikna edersin? İntihar etmesinde sen onu tekrar dinleyip acılara gark ol diye. Vay ne kadar bencil bir kadınım şu anda yani. Hani sırf ben dinleyebileyim diye bir insanın varoluşsal krizlerini görmezden geliyor. Değil de şarkı. Okey, bir canlı gibi davranıyoruz. İnsan değil tabii. Evet. En Hatta büyük belki, yani. belki çıktı son kata kendini atmak için bekliyor falan. Tepede kafamda şey canlanıyor. Bir kaset kolu bacağı var. Aşağı doğru sallanıyor böyle. Ya ben çok üzülürüm. Çok üzülürüm öncelikle ama bir daha onu dinleyemeyeceğim diye değil de direkt şey yaparım. Ölmesin diye üzülürüm yani. Sonuçta çok sevdiğim bir şeyin kaybolup gitmesiyle ilgili sıkıntılarım olabilir diye düşünüyorum. Terapide anlatacağım yeni bir konudur bu da galiba. Ben yaparım. Hemen koşu koşu yanına çıkarım. Kaçıncı kattaydı? 9 mu demiştin? Vallahi 15 falan yani. Artık plazalar var ya. O kadar çıkmasın. Dur o kadar. Asansörde bozuksa şimdi. Koşamam şimdi yani. Tamam şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Gideyim ben yanına. Diyeyim ki en sevdiğim aşk şarkısını düşünüyorum hangisi. Ya benim en sevdiğim aşk acısı şarkısı Şebnem Ferah'ın bir tane şarkısı. Sen sev yağmurları, yağmurlar yansın yüzüme. Gidiyorum gözüm yaşlı. Gidiyorum gözüm yaşlı, dur derim hani. Bir dur, gidiyorum gözüm yaşlı. Hatıram var yüreğimde. Şarkıya çok uygun yalnız intiharı. Evet. Kendi sözleriyle önce bir onu vururum. Sonra derim ki ben de aşk acısı çekiyorum. Sen de aşk acısı çekiyorsun. Bundan sonra senin adın. Aşk acısı Kemal olsun. Ya şakayı ben yapacaktım. Uf. Bu kadın komedyenler hep böyle. Çaldık valla. Hep çalıyorlar, hiç üretemiyorlar ya. Evet, böyle bir şey. Yani öyle demem tabii. Dedim ki ben de aşk acısı çekiyorum. Sen de aşk acısı çekiyorsun. Gel birlikte bir rakıya gidelim. Önce bir rakı. Güzel bir acı rakısı. Bir yaz rakısı. Bir hafta temiz. Bütün ekslere mesaj atılmalık bir rakım. Evet. Hani onun en sevdiği aşk acısı, yeni ayrıldığı aşk şarkısına mesaj atabiliriz. Benimkilere mesaj atabiliriz. Ses kayıtları gönderebiliriz birlikte. Belki o bir pop şarkısına aşık. Olabilir. Türcülük yapmıyorum. Hiç istediğine isterse uzun havaya aşık olsun. Beni hiç ilgilendirmez. Sırtımı dayadım. Merdivane, merdivane. Aslında uzun hava da ona aşıkmış ama o kadar uzun sürede bunu değil. O kadar uzun sürmüş ki uzun havanın aşkı açık. Bu da Açılamamış. karşılıksız sanmış. Mesela bekleseyim, ekran süresi düşükmüş benim şarkımın muhtemelen. Dikkat süresi kaybı yaşıyor mu? Daha kısa şarkılar yapılıyor ya şimdi onlardan. TikTok'a düşen. Benim galiba aşk acısı şarkım tamam, Sammy Cenk sanırım bu. Onlar anlamasaydım çünkü derdimden bilmem çoktan. Şebnem Ferah atıyorum şu an. O boomer oldu benim için. Ben 3 tane aşk acısı şarkısı geçti şu an. ben Sammy Cenk'le Onları Anlamaz Halden'le devam edeceğim. O çok iyi bir Rakıya TikTok şarkı. götüreceğim. Rakıya götürdüm. İçtik. Yaz sürecindeyiz. O biraz karıya kıza yazar. Ben biraz karıya kıza yazarım. Ortalama bir erkek olarak hayatıma devam ediyorum. Yani işte yaz süreci, daha kaç vücut gerek bana, benim sen onu Önce ağlayacaksınız, sonra kalkıp oynayacaksınız gibi. oynayış diye düşünebiliriz. İkna ederim. Yaz sürecimizi birlikte yaşarız. Birlikte eğlenmeye çıkarız sonrasında. Derim ki oh bitti baba, bu kadardı yani. Sen hayatına, ben hayatıma. En sevdiğim aşk acısı şarkısını hayata döndürürüm. Ben iknacıyım. Bilmiyorum ki aşk acısı şarkısı zaten hep rakı sofralarında belki Tamam işte. dertlenmiştir. Hacı acıyı Mekke'de demişler kardeşim sonuçta yani. Ne güzel işte yani. Böyle ikna olur diyorsun. Tabii bir ben onu bir rakı sofrasına götürürüm bak. Bir böyle Müslüm Gürses girer. Biraz böyle devamında Şebnem Ferah olur, Sammy Cenk olur, çalar ne varsa. Devamında bir oryantal gelir zaten yani mutlaka
benim olduğu bir masadaysa zaten bir darbukacı, geçen Bülsen abi de, onu canlı müziğe götürürüm bak. Kanlı canlı müzikler gösteririm ona. Hayat devam ediyor. Hayat diyorsun. devam ediyor. Zaten canlı kanlı darbuka duyunca o da hemen hop kendine gelir. Bir şeyin çözümü darbukadır arkadaşlar. 2 gümtek her şeyi çözer. Şimdi o iş bende. Bir kere öncelikle eğer iznin varsa intiharını teşvik ederim. Çünkü artık aşk acısı çok yaşadığım bir şarkıyla vedalaşmak benim için hoş gelebilir yani. Derim ki bir atla. O şerefsiz TikTok'ta yorum yazan insanlar gibi. Atla atla diye bir şey yaparım ama illaki kurtarmamız gerekiyorsa bu arkadaşımı. İlla ki. Derim ki gel bak kardeşim, devir değişti. Sana bir remix yapalım. Sen aşk acısı şarkısı olarak kalma. Senin hayatını değiştireceğim ben. Seni ünlü yapacağım. Bak seni sahillerde herkes göbek ata ata söyleyecek. Sen şimdi böyle kafalarda çıkacaksın ya. Gelmişiz 2026 yılına. Hala mı aşk acısı çekiliyor ya? Bir tane insan için ya da neyse. Şarkı Sen niye için. 2000 hatta 90'ların Yeşilçam menajeri gibi davranıyorsun şu an? Benim çok güzel aşk şarkıma. Sen niye kötü yollara düşürüp Kötü yola değil. Onu daha pozitif bir vibe'a sokacağım. Good vibes only. Doğal, daha doğalında. Ya bir de yıllarca yaşamış acısını, tamam mı? Şimdi başka bir aşk şarkısı için de ya da pop şarkısı ya da trap, hiçbir şarkı için değmez kardeşim. Bir sorum var. İntiharına. Sonuç itibariyle varoluşu acı üzerine ya. O acı çekmiyor ki. Varoluşu öyle. O acı çektiğinin farkında. Yani kulağı kesik bir insan için kulağının kesik olması normaldir yani. Şimdi öyle düşünmemek lazım. Nice aşk şarkıları, nice acılar, nice Müslüm Gürses şarkıları remixlendi bu. Ve acı çektirmeye devam etti ama. Yo, remixlendi ve twerk atıyor artık. Aşk acısı şarkıları artık twerk atacak. Bizim dönemimizde ben eğer alırsam yönetimi Bütün aşk acısı şarkılarını yasaklıyorum. hepsi remix'e dönecek. Hiç ikna olmadım. Beni şu an yönetimden indirmeye hazır duygusal su burçları. Sen de su burcusun. Ben de su burcuyum da yükselenim aslan, Allah aşkına oradan. Benim de yükselenim aslan. Kurtarıyoruz. Ondan biz şey yapamıyoruz. Sen rakı da oynattın, ben remixlettim. Evet. Bir neşe kaldı. Varoluşunu kabul edemedik. Aslında ettik. Ettik, değiştirdik. Hani. Ya zaten derim ki ya kanka sana daha iyileri yok mu yani, hani sana mı, buna mı öleceksin falan derim ben. O da şey diyecek. Bunlar şarkı mı ya? Nerede o eski şarkılar diyecek sana. Ben de diyeceğim ki sen öleceksin onun uğruna ama o başka ağızlarda meze olacak. Ya. Daha da depresyona sokup öldüreceğiz biz bu şarkıyı. Ve Hayır, benim söylemeyecek. çözümüm şarkıyı ayakta tutmak. Seninki de ayakta tutmak. Ben kabul ediyorum yasını. Sen etmiyorsun. Direkt Yeşilçam menajerleri gibi adama ya da kadına Ben hayatını değiştiriyorsun. remixliyorum, sen yaz sürecine sokuyorsun. Rakıya götürüyorsun. Ondan sonra intihar etmeyeceği de kesin değil yani sonuçta. O iş bende. O iş bende kardeşim. O iş bende kardeşim. O iş bende. Tamam, dünyada insomnia arttı. Insomnia. İnsomnia Nebiye gibi bilmeyenler için uykusuzluk, hemen söyleyelim. Uykusuzluk arttı. Tamam mı? Uykusuzluk desen ölür müydün yani? Kimse uyuyamıyor. Ve kimse uyuyamıyor, evet. Ve böyle geç yatan insanlar yüzünden rüyalar artık saygı görmediğini düşünüyor. Kimse uyumuyor, biz de görülmüyoruz. Biz de var olmak istiyoruz. Yani bir şey yani sen görülmediğin sürece var olamıyorsun sonuç itibariyle bir rüya olarak da. Bu yüzden rüyalar artık gündüzleri görülmeye başlanmak istiyor ve greve çıkıyorlar. Tamam mı? Ve insanlar da artık rüyalar gündüzde olduğu için ne gerçek ne gerçek değil ayırt edemiyorsun. Rüyaları 2 seçeneğin var. Ya rüyayı geceye döndüreceksin, ikna edeceksin rüyaları. Ya da insanları uyutmak için ikna edeceksin. Hangisini seçersen nasıl ikna edersin? Al bakalım. Öncelikle gerçek mi rüya mı olduğunu anlayamıyorduk değil mi? Yok. Uykusuzluk çektiğimiz. Ben çok güzel ayırt edebilirim. Şimdi hayatımda yaşadığım her iyi şeyi rüya olarak yorumlarım. Ve yaşadığım her boktan şeyi gerçek olarak yorumlarım. Oradan ayırt ederim gibi geliyor. Şurada alttan bir dram müziği çalması. Rüyaları döndürmemiz gerekiyor geri yerine. Şimdi derim ki ya sizin bu gerçek hayatta ne işiniz var? Bir kere öncelikle sanki biz çok mu mutlu olduk burada yaşadık da.
Biz çok da iyi durumdayız da siz bizim işimize gelip de içimize karışmaya çalışıyorsunuz burada. Özellikle Türkiye. Allah belanızı vermesin, başka yer mi yoktu ya? Git mesela Amerikan şive rüyasını yapıyorsun? yaşa ya. Niye şive yapıyorsun sen şu? Ben ne zaman samimi bir konuşma yaparsam O zaman şive mi? o zaman şive geliyor bana. Birazcık çok özür dilerim, kendimi çok utanmıştım. Şive yapan komedyen gibi. Konumuza dönersek. Öncelikle yani derim ki hani burada da bir şey yok abi yani. Siz niye bu kadar şey yapıyorsunuz? Git başka yerlerde daha güzel rüya. İsviçre'ye git mesela. İsviçre'deki insanlar tatlı tatlı rüyalar görüyordur yani. En fazla belki kabus bile görüyordur. Biz yaşarken kabus gördüğümüz için kabuslarla o kadar etkilenmiyoruz falan gibi bir Okey yerde. TikTok kadın. Çok politik oldu. Okey real kadın. Ekran sürem şu an kaydırdım ne varsa ne diyeyim onu söyleyeyim. İnsanları uyutmak için de derim ki zaten kardeşim gündüz yaşadığın hayata bir bak. Hayallerini, hedeflerini anca rüyanda görürsün. Onun için de uyuman şart. Öncelikle bir konuşa bu konuda insanları bıktırırım, en sonunda uyumak zorunda kalırlar gibi hissediyorum. Rüyaları da derim ki zaten bizim ülkemiz, en azından bizim ülkemizi rahat bırakın yani. Salın bizim ülkeyi. Salın bizim ülkeyi ya. Kıymalı ekmek yedirdi ya rüyalara. 2 dakikada rüyalara kıymalı ekmek yendirdi şu an ya. Gelin bir etli ekmek yiyelim sizle. Ha, etli ekmek. Ondan pardon. sonra ne yapacaksın? Türkiye'de yemek yiyeceksin. Gideceksin, dünyayı gezeceksin. Zaten muhtemelen o etli ekmekleri falan yedikten sonra herkese bir uyku çöker muhtemelen. Kesin Ağır çöker. gelir çünkü o hani neydi etli ekmek miydi? Ne? Yağlama mıydı? Neydi o yöresel yemeğin adı? Etli ekmek. Konya'nınki etli ekmek. Ama yağlama da yenir, kıtlama da yenir. Ne yemek istiyorsanız hepsinden ağır ağır. İç Anadolu'ya gelin, yağ dolduralım size. O sonra zaten iyi uykular Türkiye'm. Ne. Olacak. Niyetimiz kimseyi kırma. O iş bir bende olsun öncelikle. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Panik Şu an yapmayın. aşırı merak ettim. Böyle bir ayarsız bir girerim önce rüyalara. Onlar da bir şok geçirirler. Ne oluyor? Nereden bu enerji? Gündüzleri kim bu kadar enerjik ayol diye bir şaşırırlar öncelikle. Rüyaya böyle hani absürt ve bir rüyaymış gibi davranırsam hani deli deliyi görünce sopasını saklar. Sen rüya gördükçen gibi. Ha, yani işte kervan yol düşünüyorum. Kervan yolda düzülür. Hani iyi bir çözümüm olduğunu söylemedim öncelikle. Ama ben insanları ikna etmeyi tercih ederdim açıkçası yani. Hani çünkü ben daydream görmeyi çok severim. Daydream. Buraya şarkı koyabilir miyiz? Ben de değdireyim. Neye değdireyim? Daydream diye bir şarkı var. Gündüz düşleri diye geçiyor bu aynı zamanda. Teoman'ın gündüz düşleri de gelebilir buraya. Dediğim gibi ben daydream, gündüz düşü görmeyi çok seven bir insan olduğum için gündüz düşlerini hiçbir yere göndermem. Ben rüyaların gündüz görülmesinden çok okeyim. Fakat uykumdan vazgeçmek istemem yani hani. O yüzden hiç insanları da ikna etmekle uğraşamam kardeşim. Hadi derim. Hadi hepsine birer tane uyku hapı etli ekmeğin içine. Sonuçta bilim, tıp ilerledi. Sayın Az seyirciler. önce bana Yeşilçam diyordun. Sen kendin şimdi gazozuna ilaç attın herkese. Evet. Bazen çözüm tıptadır. Bazen çocuğum Bilimde sarışın de. adamla. Yok ama yani rızalarını almak gerekir tabii böyle bir şey için. Size uyku ilacı vereceğim diyeceğim yani. Feministliğin yeni akla geldi. Evet değil mi? Rıza inşası düşünüyorum şu an. Alaylı bir feminist olarak sonradan öğreniyorum bunları. Belki insanların hoşuna gidecek rüyayla. Ablam sen bize ne verdin diyecek ve yeni mesleğim uyku ilacı dağıtan bir kadınım. Uyku ilacı vereceksin, çözeceksin sorunu. Evet yani en kolay ikna. Derim ki şuna ikna etmek lazım bence öncelikle. İnsanları sorun yaşadıklarına, insanlar sorun yaşadıklarını bir kabullenmeli. Bunun bir sorun olduğunu kabullenmeli. Çünkü birçok insan var etrafımızda birer problem olduğunu kendilerinin dahi farkında değiller. Sen bir problemsin. Sen bir sorunsun. Senin Allah Benayla motivasyon konuşmalarına hoş geldin. Çok hızlı sedası. Hadi be kalk git oradan falan diye. Yan adamdan nefret. O tam tersi, sen uyutmaya çalışıyor. Uyumayan adamdan nefret. Nefret ederim uyumayan adamdan. Kalk git uyu be adam, uyu be adam. Kendi remixini yaptım şu an. Uyu be adam, uyu be adam. İkna ederim. Kadın da var bu işin içinde. İkna ederim sen bir sorunsun derim. Problem yaratıyorsun hem kendine hem çevrendekilere.
Peki şey ya hani rüya ile gerçeği ayırt edemiyoruz ya. Sen bunun yaptığın şeyin rüya içinde olmadığını nasıl anlayacaksın? Rüyaymış gibi zaten gözükmek daha mantıklı onlara. Daha kabul edilebilir olur. Hem bilinçaltı hem bilinç dışı fiziksel her yerden gireceğim onlara. Bam bam bam. Değdiriyor. Ay ben de çok kötü ol. Bel altı şaka yok. Bel altı şaka. Of ben niye böyle oldum ya? Ben insanları sorun olduğuna ikna ediyorum. Hem bir rüya kılığına girip hem de gerçek hayatta 360 etki olarak düşünelim bunu. Nüfuz etmek yani hayatlarına bilinçaltı, bilinç dışı, ön izleme ne varsa yani hani nüfuz edeceğim. Maruz bırakacağım kendimi onlara. Sen sorunsun, sen sorunsun, sen sorunsun. Bir nerede kabul edersin. Bir şeyi 40 kere söyleyince olurmuş. Hemen o noktada uyku ilacı, birer imza, uyku ilacına dair birer imza. Daydream görmeye de devam. Daydream'le. Gündüz düşlerine hoş geldiniz efendim. O iş bende böyle. Yo bence sen hala insanların konuşulabilir olduğunu düşünüyorsun. Bence rüyalarla iletişim kurmak çok daha kolay olur. Hayır. Ben insanların konuşulabilir olduğuna inanmıyorum. Ben insanların manipüle edilebilir olduğuna Sen insanların inanıyorum. uyutulabilir olduğunu. Ben manipüle edeceğim ve uyutacağım. Rüyaları da burada bırakıyorum. Rüyalar birazcık denetimli serbestlik olsun rüyalar ama hani her zaman da her gündüz karşımıza çıkmasın. Biz görmek istediğimizi seçebilelim. Ben çok rüya görmeyi sevmem. Ben çok severim. O iş bende bu arada. O iş bende de şimdi. Yo bende. Kardeşim benim çözüm o iş bende. Bende. Yorumlara yazın. Bu iş bende miydi onda mıydı? Hadi bakalım. Seyircimiz oylasın. Yorumlara yaz. Yorumlara yazın. Uyumayan adamdan nefret ederim. Nefret. Kalk uyu bir adam. Kalk uyu. Kendisi için şey yap diye sürekli.